Havalandıktan 37 yıl sonra iniş yapan uçağın gizemini biraz derinlemesine irdelemeden önce bu hikayeyi tekrar bir hatırlayalım ve yayınlanan haberlere göz atalım. Aslında tüm hikaye Pan American 914 sayılı uçağın 22 Temmuz 1955 yılında New York'tan kalkmasıyla başlıyor. 914 sayılı uçak sorunsuz bir şekilde havalandı fakat kalkıştan 3 saat sonra Florida'ya giden uçak ve 57 yolcudan haber alınamadı. 3 saat sonra havalimanına inmesi gereken uçak Miami'ye inmemişti. Uçak kontrol kulesinin radarlarında görünmüyordu, herhangi bir acil durum sinyali de verilmemişti. Resmen uçak bir anda radardan çıkmış ve kaybolmuştu. Tüm bulgular uçağın tamamen kaybolduğuna işaret ediyor ve uçağın her iki pilotuna da ulaşılamıyordu. Bunun üzerine hemen bir arama kurtarma ekibi oluşturuldu ve uçağın rotasında bulunan Atlantik Okyanusu'na bakılmaya başladı. Yapılan tüm çalışmalara rağmen uçağın hiçbir parçasına ulaşılamamıştı. Uçak ve yolcular adeta bir anda ortadan kaybolmuştu. Ve bunun üzerine uçaktaki kişilerin hayatını kaybettiği açıklandı ama kimse uçağın nerede olduğunu belirtmedi. Çünkü kimse o uçağı bulamamıştı. Bu olaydan tam 37 yıl sonra 9 Eylül 1992'de Venezuela havalimanında çalışan De La Corte uçuşlara göz gezdirirken bir anda belirip kaybolan bir nokta görür ve uçuşu takip etmeye başlar. Radarda gördüğü bu nokta bir anda normal bir uçaktan daha hızlı seyretmeye başlıyor ve bu durum oldukça anormaldi. De La Corte ve arkadaşları bir anda onlara doğru uçağın yaklaştığını fark ederler. Bu yaklaşan uçağın DC-4 McDonnell Douglas yani yıllar önce kaybolan Pan American 914 numaralı uçağıydı. Ama uçağın o kadar eski olmasından daha ilginç bir olay gerçekleşmişti. Uçağın pilotu İngilizce bir şekilde nerede olduklarını sormuştu. Sonrasında görevli Caracas Havalimanı'na yaklaştıklarını söyleyince uçağın pilotu kim olduğunu, nereden nereye uçtuklarını iletiyor. Ardından De La Corte daha fazla soru soruyor ve aldığı cevaplarla şoka uğruyordu. Çünkü uçağın pilotu 2 Temmuz 1955 yılında havalandığını söylüyordu. Kule bu cevaplar üzerine şok oluyor ama yine de bu soruları uçağa indikten sonra sormaya karar veriyor ve uçağın inişi için hazırlıklara başlıyor. Uçak indikten sonra kule pilota o günün tarihinin 21 Mayıs 1992 olduğunu bilip bilmediğini soruyor ve bunun üzerine uçağın pilotu çok çılgınca bir şey yapıyor. Pilot sakın uçağa yaklaşmayın diyor ve havalimanından ayrılacağını söyleyip motorları çalıştırıyor. Ve bir anda gelen uçak yine bir anda ikazları dinlemeden kalkışa hazırlanıyor ve havalimanından ayrılıyor. Uçak kalkış yaptıktan sonra radarda bir müddet görünüyor, sonra yine haber alınamıyor ve gizemi de bir türlü çözülemiyor. Aslında bu hikaye 1985 yılında Weekly World News'te yayınlanmıştı ve sonrasında bu hikaye 1992 yılında tekrar değiştirilerek ve güncelleme yapılarak yayınlandı. Şimdi bu olayı delillerle bir irdeleyelim. Uçağın kaybolduğu iddia edilen yıl olan 1955'te uçağın kaybolduğuna dair herhangi bir habere rastlanmıyor. Pan American 1914 nolu uçağın varlığına dair ilk iddia kaybolduğu iddia edilen 1955 yılından 30 yıl sonra 1985 yılında ortaya atılmıştır. 1979 ve 2007 yıllar arasında yayınlanan Weekly World News adlı tabloid gazete 7 Mayıs 1985 tarihinde 914 uçuşunun bilmecesi başlığı altında bu iddiayı ortaya atmıştır. Bu gazete, kurgusal haberleri, paranormal temalara dayanan tuhaf kapak hikayeleri ve varsayımlı haberler yaklaşımıyla tanınan bir gazetedir. Weekly World News, 1985 yılında yayınladığı bu haberden sonra bu şehir efsanesini 1993 ve 99 yıllarında 2 defa daha yayınlamıştır. Haberi detaylı incelediğimizde ise 6 sene arayla yayınladığı bu iki haberde uçağın kaybolduktan sonra bulunma hikayesinde yer aldığı öne sürülen De La Corte isimli hava kontrolünün 2 farklı fotoğrafının kullanıldığını görmek mümkün. Gazete tarafından haberlerde kullanılan ve Pan America 1914 kuyruk numaralı olduğu iddia edilen uçağın fotoğrafları Elemiri isimli stok fotoğraf sitesinde görsel arama ile bulunabiliyor. Haberlerdeki uçağın fotoğrafı aslında 1930'lu yıllarda çekilmiş DC-4 uçağıydı. Ayrıca ABD Ulaştırma Bakanlığı'nın 1934'ten 65'e kadar uçak kazalarına ilişkin soruşturma kayıtlarında da bu uçaktan söz edilmediği belirtilmiştir. Sonuç olarak yıllarca arada bir gün yüzüne çıkan bu hikaye, paranormal temalarda kurgusal haberleri yapan Weekly World News gazetesinin ilgi çekmek için yayınladığı aşikar. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz.